Değerli saat severler, Horobox'tan hepinizi bir kez daha selamlıyoruz. Watches and Wonders 2021 fuarında tanıtılan Breitling 3 önemli Premier modelini bugün Burak'la beraber incelemek için kamera karşısına tekrar geçmiş bulunuyoruz. Burak, ne diyorsun? Yazlık mod değiştirdik bahçelerde, artık süper. Deniz kenarında falan. Aynen öyle. İkinci yerimiz çok daha güzel oldu bu arada. Arkada Kilyos sahilini görüyoruz. Güzel havanın bize verdiği çayımızı içerken tekrar kamera karşısına geçtik. Bu üç güzel modeli bir şekilde inceleyeceğiz, masaya yatıracağız. Breitling'in Premier'i, yani aslında dress watch'a daha yakın, sportif de olabiliyor. Yani bu model ailesi hakkında senin genel anlamda görüşün, fikrin nedir bu üç özel modele geçmeden? Şöyle söyleyeyim, ben bunun Horobox.com'daki makalelerde de belirtmiştim. Bence Breitling'in son zamanlarda yaptığı en iyi yeni modellerden bir tanesi bu seri. Breitling'in tasarım mühendislerini, dizayn ekibini de ayrıca kutlamak lazım. Çok güzel bir iş çıkartmışlar. 1940'ların tasarım detaylarını hem sportif hem de dress hem de vintage, bu üç tane unsuru bir araya getirerek yorumlamışlar ve hem özellik açısından hem de ulaşılabilirlik açısından çok güzel modellere ayrılmışlar. George Kerr'ın markaya dokunuşlarından biri. Aynen öyle. Peki şimdi 3 tane model var. Biri benim kolumdaki kronograf diye geçiyor. Diğeri burada duograf ve datora. Üçünün de farklı özellikleri var. Ama bakıldığında aynı model ailesine ait saatler. Ben bunu çok beğendim. Kronografı çok beğendim. Yeşil kadranını çok beğendim. Önce bunun hakkında ufak tefek bir bilgiler alalım. Sonra diğer daha komplike diyebileceğimiz modellere geçelim. Breitling'in yeni serisinde bütün mekanizmalar öncelikle in-house. Hepsi kendi ürettiği tasarımları, mekanizmaları kullanıyorlar. Elindekinin çok güzel fıstık yeşili bir kadranı var öncelikle. Yani yeşil olayı bu aralar çok popüler. Belki son 5 senedir değil. Ama bu tonda bir yeşille daha önce pek karşılaşmamıştık açıkçası. Ben çok beğendim. Üzerindeki kahverengi kayışta da çok güzel olmuş. Yani o zamanların tasarım detaylarını bence çok güzel bileklere taşıyan yeni ama retro inspired bir koleksiyon. Tabii araya şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Bu tasarım detayları anlatıyorsun güzel ama şimdi bakıldığı zaman da başka markalardan, başka modellerden tasarım detayları da hafiften geliyor gibi. Bu hani seni ne kadar etkiliyor? Yani bu senin için saati alıp almamanda, takıp takmamanda, işte pahalı bir modelin ucuz görüntülü alternatifi olarak falan değerlendiriyor musun? Yoksa ben bu saati beğendim, aldım, bu detaylar bana özeldir, bütçeme de uydu. Kullanıyorum mu diyorsun? Yani ben ikincisini tercih ederim açıkçası söylediğin koşullar arasından, ama şöyle bir şey var. Şimdi heritage saatlerde ya da vintage inspired saatlerde o senelerin tasarım unsurlarını bulmamak mümkün değil. Yani eski bulunması gerekiyor. Eski bir model olduğu zaman farklı markalar aynı dönemde üretilmiş modelleri tekrar günümüze taşıdığında mutlaka birbirine benzer detaylar sunuyorlar. Örnek olarak 1950 yılların otomobillerin hepsinin birbirine benzemesi gibi. Çok dikkatli bakmayan insanlar için hemen hemen hepsi aynı gözüküyor. Baktığımız zaman işte büyük kanatları var, krom tamponları, panjurları var falan. Yani aynı şey de saatler için de geçerli. Yani baktığın zaman evet, bir bombeli safir kristal camı, belki kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen kronograf butonlarını ya da şırınga kol dediğimiz o ince kolları görebiliyorsun. Yani bunu bir tasarım hatası ya da bir kopya olarak düşünmemek lazım. Evet. Yani o dönemin özellikleri ve saate yani yansıyor. Benzeyen markalar da o dönemde saat yapıyordu. Onların da yaptığı saatler böyleydi zaten bakacak olursak. Dolayısıyla ben bunu bir dezavantaj olarak görmüyorum. Görmüyorsun. Duograf, split second diyebiliriz, ratrapan diyebiliriz. Evet. Yani bunların tabii altın kasalı seçenekleri de var ama biz çeliklerde inceleme yapıyoruz. Yine aynı özellikler burada da var. Yine aynı görüntü burada da var. Üstüne bir de güzel diyebileceğimiz, özel diyebileceğimiz bir komplikasyon var. Bu arada ben de ve çevremizdeki çok arkadaşımız saatlerin çoğu zaman arkasını da sosyal medyada paylaşmayı seviyoruz. O yüzden de bizim bir tabii kalibrelere tutkunluğumuz var. Bu arada bu iki modelin de gerçekten arkadan görüntüleri tam böyle Instagram'lık, sosyal medyalık. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet, bu komplikasyonun modeli duografa ne diyorsun? Duograf'ta şöyle, yani split seconds ya da ratrapan dediğin gibi biz saat severler için aslında önemli bir komplikasyon. Çünkü üretmesi pek kolay değil. Aynı zamanda çok fazla bunu üreten marka model de yok. Bir dönem senin kullandığın bir IWC vardı. O split minute mesela. Evet. Ondan sonra o da dediğin gibi değişik bir saat. Senin komplikasyonu aşina aldığını biliyorum. Sonuç itibariyle klasik kronograf bir compax ya da three compax fark etmez. Şu an pek çok markada
saatlerde bulunurken üzerine split second modülü eklenmiş bir kronografı bulmak çok çok fazla kolay yok. değil. Bunun dışında çok güzel bir lacivert tonu var. Işığın altında bakıldığında bazen griye bazen mora dönüyor. Ben Evet. çok beğendim. Dediğim gibi kasa bence gayet takılabilir, güzel. Derli toplu 42 milimetrelik şık bir kronograf olmuş. Evet. Hazır başlamışken komplikasyona o zaman Datora'dan da devam edelim. Ne Datora, diye evet, geçiyor? Triple Calendar. Triple Calendar diye Triple geçiyor. Calendar. Aslında yani Perpetual Calendar'ın bir altının Annual Calendar olduğunu düşünürsek Annual Calendar'ı da bir altı Triple Calendar. Şimdi tabii ben senin bir saat sever olarak renkli kadranlarla çok haşır neşir olmadığını Doğru. biliyorum. Bu arada tabii elinde bir somon renkli bir kadran var. Fıstık yeşili var. Özellikle somon hakkındaki fikrini de merak ediyorum. Ya ben rengin tonunu beğendim Serdar. Klasik dress kronograf zaten benim bir numaralı tercihim olan saat tiplerinden biri değil. Ama kendim tercih etmeyecek olmam saatin güzel olduğu ya da olmadığıyla alakalı bir durumda değil. Baktığın zaman bence renk skalası olarak baktığında, renk paleti olarak baktığında son derece uyumlu bir görüntü var. Gayet okunabilir. Somon öyle müthiş pembe bir ton değil bu arada. Hani saat severler fotoğraf veya yakın çekim planlarımızda da görebilirler. Gerçekten güzel. Hafif böyle solmuş saatin vintage inspired karakteriyle gayet uyumlu bir kadran. Ben beğendim. Kadranları konuşuyoruz. Dress watch görüntüsü var ama bir de böyle değişik parlak bir kayışlar kullanılmış. Timsah derisi kayışlar. Timsah derisi kayışlar. Hem bu yani parlak kayışlar hakkında fikrini merak ediyorum. Bir de bizim Doruk'la konuşuyorduk. O da mat bir kayış alıp ben bunu daha sportif kotla falan da giyebilirim dedi ama Evet. yani bence olmayacak bir şey de değil. Hem güzel. renklerin güzelliği hem de daha böyle sportif casual bir kayışla değişik bir görüntüye bürünebilir saat. Yani katılıyorum. Ben somon kadran olan Datora'nın üzerindeki kayışın tonunu beğendim. Güzel koyu bir kahverengi var. Tabii Evet, ki orada parlaklık çok belli olmuyor. parlaklığı Yani. çok belli olmuyor. Ancak diğer iki modelin üzerine baktığımızda hafif tabaya doğru dönen daha böyle camel tarzı bir kahverengi var. Evet. Ki biraz daha koyu olabilirdi. Belki bahsettiğim gibi mat olabilirdi. Evet. Belki kenarı hafif kontrast dikişli de olabilirdi. Evet. Gördüğüm zaman Datora'ya baktığımda tamam bu olmuş desem de diğer iki model için kayış konusu benim de aklıma gelmişti. Evet. Bu konuda Doruk'a katılıyorum. Doğru bir noktaya değinmiş bence. Ama sonuç itibariyle 22 mm kalınlığında standart kayışlar bence piyasadan kullanılabilir. zevke göre çok farklı kayışlar elde edilebilir. Benim kişisel tercihim bu üçün içinde bu kronograf olurdu. Bunun sebebi de hem kadran rengi özellikle de kasanın boyutu, kalınlığı diyelim. Evet. Senin tercihin hem fiyatlarla ilgili bilgi verip bir de tercihini bize söyler. Şöyle söyleyeyim. Senin elindeki 40 milimetrelik bir Compax kronograf olanın fiyatı 7500 frank. Evet. Bir çıt eğer fiyat skalasını yükseltirseniz burada split second kronograf olan versiyona gidiyorsunuz. Bunun fiyatı 9500. Datora'ya da triple calendar fonksiyonuyla sahip olmanın bedeli de 11500 frank. Yani sektördeki alternatifleri göz önünde Düşünüldüğünde. bulundurursak gayet başarılı ve kabul edilebilir fiyat skalası var Gerçekten öyle. diyebiliriz. İlk iki modelle ilgili olarak şunu söyleyebilirim. İlk iki model elden kurmalı. Dolayısıyla 40'ların o kendi zamanında period correct dediğimiz Biraz daha yansıtıyor, uygun, evet. daha güzel. Tabii bu birazcık daha kompakt, daha zarif kalibreler olarak, kasalar olarak geliyor. Özellikle senin kolundaki 40 mm o konuda bence gayet dönemine uygun. Datora Triple Calendar otomatik bir mekanizma. Kalibre B25 ve içinde Breitling yine kendi tasarladığı ve ürettiği bir mekanizma. Bence çok güzel bir mekanizma fakat bu sefer 15.35 mm gibi sağlam bir Biraz kalınlık yükseliyor, tamam. işin içine giriyor. Ben bunların arasında bir tercih yapacak olsaydım eğer Datora'yı tercih ederdim her şeye rağmen. Çünkü çok güzel bir triple calendar var burada. Perpetual calendar veya annual calendar çok yüksek fiyatlar ödemek istemeyen insanlar için özellikle hem 1940'ların görüntüsüyle hem Breitling gibi sağlam bir markayla hem de in-house otomatik pratik bir kalibreyle bence sahip olunabilecek en güzel dress kronograflardan biri. Tavsiye ederim yani. Son olarak şu triple date'in ayarlaması için yanda yine bir pin var. Muhakkak bir alet kullanmamız gerekiyor. Ona, evet. O bu arada tarihi mi ayarlıyor, günü mü Günü ayarlıyor. Günü ayarlıyor. Bu işte 11.500 frank verip kolunda işte bu saati devamlı takmayacak bir dolu saat sever var. Evet. Bu günü ayarlamaları gerektiğinde bir yerden işte bir pin bulacaklar da ona basacaklar. Yani bu saatin bir dezavantajı olarak çıkıyor mu ortaya sence? Yani takvim özellikli saatlerde, Perpetual'da olsun, Annual'da olsun, bu şekilde Triple Calendar'da olsun, maalesef o Corrector Stylus deriz. Bahsettiğimiz o aparatı ve kasaya gömük pusher'ı, butonu kullanmamak çok zor.
Evet. Yani üretici firmalar için de zor. Çünkü bunlar modüler mekanizmalar. Genelde sıfırdan bu şekilde triple calendar olarak ya da annual calendar olarak tasarlanmaktan ziyade belli bir temel üzerine modüler eklenerek yapılıyor. Evet. Dolayısıyla evet, piyasada otomatik olarak çok güzel bu işi beceren markalar var. Sen de biliyorsun. Fakat ben özellikle bu fiyat skalasında açıkçası sadece bir takvim fonksiyonunu ekstra bir aparat vasıtasıyla arada sırada düzeltmekten bir hoşnutsuzluk duymazdım. Bunu bir dezavantaj olarak almazdım. Ama yine takvim konusunda gelişmiş özellikler sunan modellerde bu corrector'lardan birkaç tane olanlar var. Onları da evet aslında birazcık rafine edilmemiş kalibre olarak görüyorum, onu söyleyeyim. Kendi perpetual calendar saatimi bazen böyle çıkartıyorum ve Haziran ayında bir bakıyorum Mart'ın 22'sinde Evet. kalmış. Evet. Vazgeçiyorum ondan. Tabii bunun bir güzel tarafı da otomatik kalibre olması. Bir winder Evet. kullanarak çok Kesinlikle. Her şeye şey gerek çözülebilir kalmadan yani. çözülebilir. Breitling Türkiye distribütörü Dev Saat'e de çok teşekkür ediyoruz bu Kesinlikle, arada. evet. Sektördeki en yeni saatleri en kısa zamanda sizlerle buluşturuyoruz, tanıtmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olun. Bizlere sorunuz varsa sosyal medya kanallarından, web sitemiz üzerinden e-mail'la ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda, yeni modellerin tanıtımında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.